Herkese merhaba. Bugün sağlıklı mantı yapıyoruz. Hemen başlayalım. Yarım su bardağı suda beklemiş nohutum var. 100 gram burası. Bir gün boyunca suda bekletiyorum. Sonra yıkıyorum, süzüyorum. Suyunu bırakmasını bekliyorum. Ve robotuma aktarıyorum. Robotumu çalıştırıyorum nohutları ezmek için. Kenara yapışan nohutları her seferinde içine atıyorum tekrar. Çünkü hamuru yırtıyor. Kenarda kalır ve sonradan hamurun içine karışırsa onların da ezilmesi gerekiyor. Devam ediyorum. El blender ile devam ediyorum. Kıvamını göstereyim. Pürüzsüz. İçinde nohut taneleri kalmamalı. Kalırsa hamur yırtılır. Bunu da en güzel sağlayan önce robot, sonra el blenderı. Bu ikiliyi bir arada kullanınca gayet güzel oluyor. Çok da yormuyor öyle. 75 gram çiğ karabuğday unum var. Şöyle bir miktar. Diyabet probleminiz varsa karabuğday ununun glisemik indeksi nohuttan çok daha yüksek. Unu daha az miktarda tutmak için nohutları süzüp yıkadıktan sonra bir süzgece alın. 1-1,5 gün boyunca önce biraz dışarıda bekletin, sonra dolapta. Nohutların üzerindeki tüm su gidecek, nohut biraz kuruyacak ve o zaman un miktarını 50 grama kadar düşürürsünüz. Nohutun karbonhidrat oranı çiğ karabuğday unundan daha düşük, hem de glisemik indeksi de çok daha düşük. Nohut şekerinizi karabuğday unu kadar yükseltmeyecektir. Bundan dolayı nohutu daha fazla tutmak için de böyle bir yol izleyebilirsiniz. Şöyle döküyorum. Tuz ekliyorum. Bunu iyice yedireceğim nohuta. Elle yoğurunca daha kolay olur. Ben sürekli kameraya da dokunduğum için şu an böyle yapıyorum. Hamurumu yoğurdum ve şöyle sert bir hamur oldu. Biraz da unu fazla kullanmışım. Çünkü benim nohutlarım da biraz suyunu çekmişti. Çok olmasa da. İçine yumurta sarısı ekliyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Yumurta sarısını hamurumun her tarafına yedirdim. Böyle çok çirkin gözüküyor ellerim ama göstermek durumundayım. Şöyle bir hamur olacak. Ele bu şekilde yapışıyor. Yumurta sarısını hamur bu kıvama gelene kadar ekleyebilirsiniz. Ben 2 tane kullandım. Her yerine gelmeli hamurun. Çünkü hamuru yapıştırıyor yumurta sarısı, yumurta. Şimdi hamurumu bir toparlayacağım ve 15 dakika kadar dinlendireceğim. Sonra devam edeceğiz. Hamurumu dinlendirdim. Yumuşaklığını göstereyim. Yumurtayı her zaman kontrolde ekleyin. Çünkü nohutumuzdaki suya ve eklediğiniz unun miktarına göre yumurta miktarı da değişecek. Böyle yumuşak bir hamur elde edene kadar yumurta ekleyebilirsiniz. Böyle. Beyaz unla açılan, yapılan bir mantı hamuruna muamele ettiğimiz gibi davranmıyoruz hamura. Dikkatli olmak gerekiyor. Biraz özen gösterince, elinizde alışınca hiçbir problem kalmıyor. Hatta çok kolay geliyor. Çok bastırmıyorum. Yavaş yavaş bastırırsam muhtemelen şöyle hamur dağılabilir. Ve çabuk yırtılır. Ve yırtıldı şöyle. Hiç bastırmadan yavaş yavaş açıyoruz. Erişte hamuru kalınlığında yapıyorum. Tam erişte hamuru da değil ama şöyle bir kalınlıkta. Hemen hemen erişte hamuruna yakın.
Fazla unu iyice dağıttım, yedirdim. İç harcı için kıyma, karabiber ve biraz soğan rendeledim. Onları karıştırdım. Biraz da tuz. Çatlama yok. Bu şekilde. Ayrılma olursa bile hamurunuzda şöyle elinizle birleştirin. Unlu olursa da bu kısımlar söylediğim gibi görüntü güzel durmuyor. Hamur çatlamış gibi duruyor. Bu arada tabağımı da unlamıyorum. Hiç unlamadan bu şekilde yerleştiriyorum. Bir bezeyi açtım. Mantım hazır. Ben bükmeye devam edeceğim. Bir porsiyon da pişireceğiz birazdan. Şöyle. Bir beze daha var. Bunun da artıklarından tekrar bir beze daha çıkıyor ikisini birleştirince. Ve pişmeye bırakıyorum. Kaç dakika pişirdiğimi de birazdan söyleyeceğim. 8. dakikada bir bakacağım. Bir tane alıyorum pişmiş mi diye. 8. dakikada çıkardım mantılarımı. Açtığımız hamurun inceliğine göre, mantıların büyüklüğüne göre değişiyor. Tam şu anki kıvamı, dokusu hafif dişe gelir şekilde. Zaten çok fazla pişince hamur yutar gibi oluyor. Ben öyle beğenmiyorum. Hafif dişe gelmesi çok daha lezzetli yapıyor mantıyı. 8'de kontrol etmeye başlayın. Önce dokusunu göstereceğim. Şöyle bir yakından göstereyim. Bu şekilde. Bir tane alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçayla servis edeceğim. Şöyle buradan tadına bakacağım şimdi. Bunu neden attım buraya? Çok güzel. Üzerine salça ve zeytinyağı ekliyorum ben. Pul biber ve tereyağı da olabilir. Salça güçlü bir antioksidan. Likopen dolu. Bolca likopen var. Zeytinyağı. Onda da bolca E vitamini. Afiyet olsun.